Biz dördümüz hiç kimsenin %100 kötü olmadığına inanırdık. Herkesin içinde, en derinlerde mutlaka bir inci saklanırdı. Ve elbet bir gün o inci yüzeye çıkardı. O zamanlar öyle sanıyorduk. Güneşte Alaz'ın yarattığı bütün o yıkımın ardından işte o inciye sesleniyordu. Senin hakkında bu kadar yanılmış olamam değil mi? Gerçekleri söyleyeceksin değil mi Alaz? Alaz aptal değil. Anlatacağım Güneş. Saçmalama. Mehveş. Seni çok kez hayal kırıklığına uğrattım. Bir daha uğratmayacağım. Alaz kendine gelir misin? Mehveş. Hadi. Gidelim bitirelim bu işi artık. Seni bir daha gördüğümde parmaklıkların arkasında olacaksın. Alaz. Alaz! Yani Mehveş mi öldürmüş? Meryem'i o mu öldürmüş? Mehveş'ten başka kim olabilir ki? Biz şimdi savcılığa ifade vermeye gidiyoruz. Kimle? Alaz'la. İyi de o da Mehveş'in suç ortağı değil mi Güneş? Evet. Ama Alaz ifade vermezse başka bir kanıtımız yok ki. Mehveş'in yaptıkları yanına kâr mı kalsın? Ama yani Alaz bunu itiraf edince kendi de suçlu duruma düşecek. Mehveş'le birlikte kendini de mahvedecek. Güneş, bu çocuk galiba sana gerçekten aşıkmış. Ben de ona aşıktım. Ama artık bunların bir önemi yok. Sen kızları ararsın, haber verirsin, tamam mı? Tamam. Meryem intihar etmemiş. Arkadaşımız bizi kendi isteğiyle terk etmemiş. Peki nasıl ölmüş? Patronun kızı öldürmüş. Neden diye sorma. O kadar karışık, o kadar çirkin ki her şey. Tamam. Hiçbir şey sormam. Sana üzülme de diyemem. Ben gidip kızları arayayım. Başta bir hata yapmış Meryem. Öğrendiklerini gidip direkt savcılığa anlatacağına Şantaj yapmış. yapmış maalesef. Ama sonra pişman olmuş değil mi? Temiz yürekliydi Meryem. İnsanlar fark ederse zayıf zannederler, üzerine gelirler diye göstermezdi. Aynen öyleydi. Yaşasaydı yaptıklarını düzeltecekmiş. Öyle demiş canım benim. Şimdi ne olacak? O kadın hapse girecek değil mi? Girecek tabii. Abi, hiçbir suç cezasız kalmaz. Kalmayacak. Abi, bak gözünü seveyim. Sakın onun cezasını ben veririm gibi deli deli işlere girme. Cezasız kalmayacak değil mi? Hayır dedim ya, kalmayacak. Güneş bugün gidip her şeyi anlattı savcılığa.
Ay ben delireceğim artık ya. Ben gerçekten aklımı oynatacağım. Ya Güneş'im bir sakin olsan, gülüm şöyle bir oturup bir anlatsan da biz de anlasak tam. Bakın arkadaşlar. Meryem öldüğünde Mehveş İstanbul'daymış. Ne? Tamam işte ya bütün deliller ortada. Niye gidip tutuklamadılar? Ya ben de işte buna deliriyorum ya. Bu sadece bir şüpheymiş. Bunu kanıtlayamıyorlarmış. O yüzden Mehveş şu an Meryem'in katili sayılmıyor. Anladınız mı? Ama bir sorgu falan olur herhalde. Ne sorgusu ya? Ne sorgusu? Ben Mehveş'in ne diyeceğini bilebiliyorum şu an. Bakın. Ben babamın cenazesine gelmiştim zaten ama ruhum kaldırmadı. Kimseyi görmek istemedim. O yüzden kendimi otel odasına kapattım. Ya ben o kadar delirdim ki artık kadının söyleyeceği yalanı bile tahmin edebiliyorum. Nasıl ya? Böyle göz göre göre yırtacak mı bu kadın? Hani Meryem yerin altındayken böyle masum masum dolaşacak mı o? Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Güneş. Bak sen bütün düğümleri teker teker çözdün. Bunu da çözeceksin. Biz de elimizden geldiği kadar sana yardım edeceğiz. Sen hep demez miydin? Adalet yavaş yürür ama mutlaka gideceği yere varır diye. Ay ben bu adaletin tın 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 bir yere gitmeye uğraşmasından da çok yoruldum artık. Ben her şeyi kendim halledeceğim bundan sonra. Gideceğim, Mehveş'in karşısına dikileceğim. O konuşana kadar da vazgeçmeyeceğim. O da bir seçenek. Düşünsenize kızlar ya. Mehveş şurada oturuyor olsa, elini ayağını bağlamışız böyle. Gerçeği söyleyene kadar elimizden geleni ardımıza koymuyormuşuz. Nasıl konuşturacağız peki? Vallahi prenses, artık Allah ne verdiyse. Ya o biraz zor olur yalnız. Niye zor olsun Güneş'im ya? Bizim elimizden bugüne kadar ne kurtulmuş da bu kurtulsun. Çok iyi fikir. Bayıldım buna. 10 numara fikir. Ay tövbe. Tövbe estağfurullah ya. Ay Dicle sen de öyle iyi fikir falan deme Allah aşkına ya. Neyiz biz ya? Mafya mıyız? Tövbe estağfurullah. Mafya değiliz ama 500'leriz biz. Ya bizim elimizden ne kurtulabilmiş ki şimdiye kadar? O meyveşi var ya çiğ çiğ yeriz. Evet ya o kadar haklısın ki. Evet, karşısına dikilip kim olduğumuzu gösterelim bence ona. Gerçekten yapıyor muyuz bunu? Bir dakika ya. Gerçekten mi? Bak net miyiz? Kızım ben Adanalıyım. Gaza getirip sonra hayır demeyeceksiniz. Gidiyor muyuz? Yalnız küçük bir sorunumuz var. Yarın gidiyorsak ben yokum. Benim prova baskıları yetiştirmem gerekiyor. Aşkım balım hiç önemli değil gülüm. Kalbimizdesin. Senin gücün kalbimizde. Gidiyoruz o zaman. Hep gidiyoruz. Var ya bu gazla. Yiyin onu. Yiyeceğiz. Yiyin onu. Yiyeceğiz. Kızlar odası şurası. Ha. Dur bir dakika. Kapıyı kim tutacak? Dicle olsaydı Dicle'ye tuttururduk. Ay saçmalama Seten ya. Dicle aramızda en yumuşak yüzlü olanımız. Biri gelse Mehveş içeride mi dese tabii içeride buyurun diye kapıyı nezaketle açar bilmiyor musun? Doğru söylüyorsun. Arkadaşım burada değil diye ben arkasından attırmam kusura bakmayın. Eğer Dicle gerçekten isteseydi kapıda duvar gibi durabilirdi. Durabilirdi değil mi? Neyse hadi. Güneş, ne işin var senin burada? Mehveş odasında mı? Ya odasında da senin geldiğini duyarsa polis arar yani bu sefer. Zaten savcı söyledikleri yüzünden delirmiş. Ay ben de delirdim. Bak biz toptan delirdik böyle. Arkadaş grubu olarak. İyi değil akıl sağlığımız yani anladın? Alaz Bey neredesiniz? Aynen hemen polisi ara. Bunlar gelene kadar ne yapmayı düşünüyorsun mesela? Aynı şeyi ben de sana sorayım Güneş'cim. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Arkadaşlarınla dövecek misiniz beni? Ha? Böyle mi alacaksınız hırsınızı? Sen bizim arkadaşımızın canını aldın ya. Bizim senden alacak hırsımız biter mi ki? Ben Meryem'e hiçbir şey yapmadım. Öyle mi? Meryem'e senden başka zarar verecek kimse yoktu. Babanın öldüğünü öğrendin. İlk uçağa atlayıp buraya geldin. Meryem'i de ortadan kaldırırsan... Benim Meryem'i susturmak için öyle öldürmeme falan gerek yoktu Güneş. Onun önüne 3 kuruş koyduğun zaman anında susuyordu zaten. Sen benim arkadaşımla kardeşimle ilgili istersen birazcık dikkatli konuş.
Meryem her şeyi itiraf edecekti. Kesin. Sen Meryem'i tanımıyorsun ki. Hanımlar, bu kadar sohbet yeter. Ofisimden çıkmazsanız polisi arayacağım. İstediğini arayabilirsin. İzin veriyoruz. Ya neyse Güneş, ben şimdi bunun böyle saçını başını... Boş ver, hadi. Sen geceleri nasıl uyuyorsun ya? Hı? Ne kadar vicdansız bir insansın. Aynı zamanda da çok iticisin. Evet, biz dördümüz hiçbir insanın tamamen kötü olmadığına, herkesin kendi vicdanına esir olduğuna inanıyorduk. O zamanlar dünyayı hiç tanımıyormuşuz. Bazı insanlar varmış ki ellerinde kanla yaşayabiliyorlarmış. Güneş. İyi misin? İyiyim Alazcığım, tabii. İyiyim. Hiç iyi değilim. Çünkü içeride bir katil Özgürce oturuyor şu an. Biz tabii gerçeği söyler belki diye bir umut geldik ama... Keşke bir şey yapabilsem. Yok, siz daha ne yapacaksınız Allaz Bey? Siz elinizden geleni yapmışsınız, Allah razı. Öyle değil mi? Sen üstüne düşen şeyi yapmış olsaydın benim kardeşim yaşıyor olacaktı. Elinden gelen şeyi yapmadın Alaz. Oysa başka bir yerde çok daha küçük ve iyi niyetle işlenmiş bir suç derhal cezasını buluyordu. Seni nasıl işten atarlar ya? Yani tamam ama yok mu bunun başka bir çözümü? Yok. Usulsüz kredi onaylarının cezası bu. Ama ben zaten biliyordum. Fark edilirsem işten kovulacağım. Neyse en azından Setenay'ın kredisini iptal etmediler. Sen de sağ ol bu arada. Beni uyardın. Yani elinden geleni yaptın. Ne yapabildim ki? Yakında beni galeri sahibi olarak görürsen şaşırma diye söylüyorum. Kendi işimi kuruyorum. Öyle mi? Çok sevindim. Senin sevinmen ya da dövünmen beni çok fazla ilgilendirmiyor artık Emre. Ben neyi fark ettim biliyor musun? Ben sensiz çok daha iyiyim. Merhaba, hoş geldiniz. İnanmıyorum ya, bir de hava atıyor. O iş kuracak diye sen işinden oldun, farkında mısın Emre? Setenay işten kovulduğumu daha bilmiyor. Ve senden rica ediyorum söyleme. Tamam. Yani şu sevincine gölge düşsün istemiyorum. Emre kusura bakma. Müdür bir an önce bankayı terk etmeni istiyor. Şimdi Setenay buradayken eşyalarla çıkmayayım. 5 dakika sonra olur mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Revizeler sende o zaman. Prova baskılar hazır. İmzalı kitaplarla ilgili yazımın yerini boş bıraktım. O da akşam 4 gibi hazır olur. Sen nasılsın? Normal. Normal. İyi misin? Üzgün müsün? Şok bir halde misin? Çok zor zamanlar yaşadığını biliyorum. Daha dün arkadaşını tanıdığın birinin öldürdüğünü öğrendin. Ne oldu? Tutuklandı mı? Hayır. Nasıl ya? Sergen Bey, ben bloguma yazarım. Siz zaten oradan okursunuz. Yani bana sormanıza gerek yok. Dicle, bence eşitlendik. Sen bana bir yalan söyledin, ben de senden bir şey sakladım.
Hayır, hiç de bile eşitlenmedik. Ben bir yalan söyledim diye trip yedim. Pişmanlıktan mahvoldum. İşten istifa bile ettim. Tamam. Yani beni affetmeni sağlayacaksa ben de istifa edeyim. Ama genel yayın yönetmeninin istifa etmesi aynı şey değil bence. Ben masum bir yalan söyledim. Siz benim bütün sırlarımı bana sormadan okudunuz. Mesela kilo aldığımda hangi elbiselerle kamufle ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Yo, öyle bir şey hatırlamıyorum. Okumuşsunuz işte, yüzünüzden belli. Artık o mor elbiseyi her giydiğimde kilo aldığımı anlayacaksınız. Ne moru? Ya bunun ne önemi var ki? Ya Sergen Bey, siz bana ait olan her şeyi benden habersiz öğrendiniz. Tamam, ben bir hata yaptım ama sen de hatalısın. Onu diyorum. Buna hiç hakkınız yoktu. Cihan beni kurtar. Sakince bir konuşabilir miyiz? Ne yaptın sen yine azar mı istiyorsun? Yazımı geç getirdim diye ofisinde beni azarladı. Kızmaya da devam etmek için peşimden geliyor. Dicle, baş başa dışarı çıkıp biraz konuşabilir miyiz? Hayır, konuşamayız. Şimdi Sergen Bey, çok özür dilerim patronsunuz. Tabii ki de yanlışlarını söyleyeceksiniz. Saygım var ama bir yere kadar. Bu ne ya? Her gördüğünüz yerde kıza kalayfınca kız manyağa döndü ya. Senin sandığın gibi bir şey yok. Sen lütfen bizi biraz yalnız bırakır mısın? Bırakma Cihan. Cihan, iş arkadaşını despot patrondan korur. Sergen Bey. Böyle bitmeyecek. Senin yüzünden maaşımdan olursam vallahi senin maaşına konarım ha. Hiç korkma bebeğim, ben sana bakarım. Ben ikimize de bakarım. Tamam. Ama sana çok takmış. Kafayı senle bozmuş gibi. Biraz öyle oldu. Ben de her zaman seni koruyamam. Korursun sen. Allah beni ne yapmasın ya? Ya korku filmi izledikten sonra korkup oyuncak ayıma sarılıp uyuduğumu bile yazmışım. Sergen kesin bunu da okudu. Ay okusun aşkım ya, okusun Dicle'm, ne olacak ki? Ne demek ne olacak Melike? Ne demek ne olacak? Ya bütün cool imajım, özenle oluşturduğum imajım yerle bir oldu. Adam artık sivilcem çıktığımda saçımı böyle taradığımı bile biliyor. Gülüm, olumlu tarafından bakalım. Ya tabii canım, en azından yani Sergen Bey'le aranızda gizli saklı hiçbir şey kalmamış. Tertemiz, pırıl pırıl bir ilişkiye başlıyorsunuz işte. Keşke benim de bir bloğum olsaydı da Yiğit hepsini okusaydı, bu durumlara düşmezdik. Bir dakika. Neye düştünüz? Tam olarak nereye düştünüz? Neler oluyor? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ya geçen gün işte sahilde üşümüştüm. Sen de omzuma sarmıştın ya, bende kalmış ceketin. Sen de kalsaydı. Şunu almaya gelmek bile ağrına mı gitti Yiğit? Anlamadım ki ya. Söyleseydin telefonda ben kargoyla yollardım yani. Melike ne diyorsun sen? Yanlış anladın, öyle değil. Yani benden bir hatıra olarak kalsaydı dedim. Senden hatıra için cekete ihtiyaç yok Yiğit. Sen benim kalbimde böyle kağıt kesiği gibi böyle incecik bir hatıra bıraktın zaten yani. Kalbi kırılan benim Melike. Ne olursun yani kim daha üzülüyor tartışmasına girmeyelim lütfen. Bizim olamayacağımız başından belliydi zaten. Hatırlıyor musun? Sen şey demiştin hani hayatta sadece siyah ve beyaz olana yer vardır diye. Sadece siyah ve beyaz olabilecek bir kadın değilim ben. Ah. Bana bak, kavga mı ettiniz? Ne kadar feci? Birden 10'a kadar puan ver bana hemen. Vermeyeyim. Boş ver. Boş veremem Melikeciğim. Asla boş veremem. Ben artık sırmır deyince bak gözüm dönüyor. Mehveşe yapamadık, seni sarsa sarsa konuştururum. Ya tamam. Tamam aşkım. Vallahi billahi anlatacağım. Söz veriyorum anlatacağım. Şu fırtınayı bir atlatayım anlatacağım. Evet, neymiş şekerim o fırtınalar falan? Anlat bakayım. Ha? Yoksa vallahi Katrina gibi eser gürlerin burayı darmaduman ederim. Hadi anlatın bana da, hadi. Allah'ım, ya Rabbim. Benim hiç mi özel hayatım olmayacak? İşte her sırrım ortada. Evde anacığım tepemde. Duyuyor musun lafları Allah aşkına?
Yani doğuruyorsun, bu yaşa getiriyorsun, büyütüyorsun, tepemdesin falan diyor. Sırları falan varmış. Ne sırrın var ayol senin? Anlat bakayım. Nursel Hanımcığım, ben yetişkin bir bireyim. Bana baskı yapamazsın. Ay yerim ben. Sen birey mi oldun ha? Yerim senin bireyliğini ve senin bireyliğini yerim ben. Oh! Vallahi ısıracağım şimdi seni. Bak böyle yapıyorsun sonra ben ruhen olgunlaşamıyorum. Ay çok üzücü. Gel buraya. Sen benim için zaten hiçbir zaman olgunlaşamayacaksın ki hayatım. Sen çünkü benim bebeğimsin. Cık, kaç yaşına gelirsen gel. Her zaman da öyle kalacak. Olgunlaşamıyorum. Boş ver. Böyle iyi. Her zamankinden. Evet lütfen. Biliyordum böyle olacağını. Neyi biliyorsun? Gerçeği itiraf ettiğinde Güneş'in seni terk edeceğini. Bak yine aynı yerdeyiz. Yine beraberiz. Haklıydın. Güneş er ya da geç gerçeği öğrenecekti. Bunun için direnmek mantıksızdı. Sen itiraf etmeseydin buldukları hiçbir halt yapamazdı. Ama ben bu fırtınayı da atlatırım. Güneşin buldukları sadece birer iddia. Senin itiraflarında değeri yok. Soruşturma kapanır. Dedikodular durulur. Hayatımda, mesleğimde kaldığı yerden devam eder. O zaman bunu içelim. Meyveşin yenilmemesine. Haklıydın. Güneş benim için imkansız gibi bir şeydi. Gerçeğe yeni uyanıyorum. Evet ya. O kadar haklıydın ki. Hiç dinlemedim seni. Hadi. Hadi bana küfret, bana bağır, bana çağır. Böyle yaptın, şöyle yaptın de hadi. Vur. Vurabilirsin. İstemiyorum. Eğer Güneş'le tanışmasaydım. Benden yine de ayrılır mıydın? Sana çok samimi bir cevap vereceğim. Ama önce benim bir sorum var. O gün Meryem'in evine gittim ya Mehveş. Öldürmediğini biliyorum. Gittin mi? Söylediklerimi kaydedip savcılığa mı dinleteceksin? O kadar aptal mıyım ben? Artık bizi kimse dinleyemez. Söylediklerimizi kaydedemez. Hadi söyle. Eğer bu söylediklerimi başkasına anlatırsan inkar ederim. Ama artık babam öldü. Beni onunla tehdit edemezsin. Bu söylediklerimi de başkasına anlatırsan inkar ederim.
Ona artık para vermeyeceğimizi söyledik. Tamam, sonra ne oldu? İçki mi içtiniz? Ne içkisi. Oturmadım bile. Haddini bildirdim ve çıktım. Şimdi sen söyle. Eğer Güneş'le tanışmasaydın, yine de benden ayrılır mıydın? Ayrılırdım Mehveş. Biz çok farklıydık. Bak bak bak. Odalarına bak. Ne kadar ferah. Bak. Ay hakikaten çok genişmiş, çok büyükmüş. Asıl sen bak badem ağacına bak. Badem ağacı bile var. Bayılırım badem ağacına. Baharda bir açar sanırsın böyle gelinlik giymiş. Tamam sen hiç merak etme. Biz bir baharda gideriz, o gelinlik ağacını görürüz tamam mı? O bebeğim benim. Sen teyzem gidiyor diye üzülüyor musun? Ama hiç merak etme tamam mı? Biz gideriz, görürüz, kalırız orada. Zaman geçiririz. Aslında teyzen diyor ki... Ne diyor? Yani ne işiniz var İstanbul'da? Koskoca ev. Hadi gelin beraber gidelim diyor. Yok anneciğim bizim ne işimiz olur? Biz niye taşınalım şimdi durduk yerde Datça'ya? Kızım bizi İstanbul'da tutan ne? Ha? Bak trafiğin uğultusundan denizin sesini bile duyamıyoruz. Pahalılığı ayrı, stresi ayrı. Hem sen o ofisten de ayrıldın. Hem o uğursuzdan da ayrıldın, Alaz'dan. Ha? Bak Datça'ya gideriz, yeni bir hayata başlarız. Sen orada kendine bir büro tutarsın. Ben de bahçede çiçek yetiştiririm. Ay, kızlar da gelir. Ha, gelir kalırlar bizde. Ne dersin Güneş'im? Bak kızlar dedim, kızlar geldi. Onlar hisseder ama biliyorsun. Ay ay ay. Senin ne işin var burada? Mehveş'in yanından geliyor. O gece Meryem'in evine gitmiş. Bir de kapıya dayanmış. Anneciğim tamam sorun yok ben hallediyorum. Hadi sen gir. Güneş sana anlatmayacaktı. O yüzden ben gittim öğrenmek için. Güneş bak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Lütfen anlayış göster. Bir de içki mi içtin sen? Sarhoş musun? Hayır. Ya bırak. Geç içeri. İç dekorasyonunu çok minimal tutacağım. Böyle açık renkte bir iki tane koltuk falan koyarım ki bütün ilgi eserlerin üstünde toplansın. Batarsın. Büyük ve aydınlık bir yer bulmam lazım benim. Batarsın. Setenay, ya çocuğun gözüne gelseydi? Gelmedi. Hem ona fikrini sormadım ben. Ayrıca doğru söylüyor kardeşin, batabilirsin de. Böyle ne bileyim, her ay düzenli maaşını alacağın bir iş bulsan kendine de... ...böyle bir maceraya atılmasan daha iyi değil mi çocuğum? Çünkü anne kendini sanatsever sanat tüccarların yanında çalışmaktan bıktım. Ben hayallerimin peşinden gitmek istiyorum ya. Evet. Aferin benim kızıma. İnsan hayallerinden vazgeçmemeli. Bak sonu hüsran da olsa, hüsran da bitse hayallerinin peşinden gitmeli. Çok doğru konuştun. Şiir gibi babacığım. Cankurt, Efendim? sen neye bakıyorsun öyle melül melül? Yok hiçbir şeye bakmıyorum ben. Bakmıyorum canım. Prenses. Göster bakayım prenses şu bütçe hesaplarını bir bakayım. Şöyle. Seni biraz kendine getir. Ben kendimdeyim Güneş. Öyle mi?
Bu odaya ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Bana Güneş'in odasını çiz deseler tam olarak böyle bir şey çizerdim diye düşünmüştüm. Bunu düşünmedin. Bunu söyledin. Annemi karakoldan aldığımız geceydi. Ben de senin ne kadar naif, ne kadar iyi, ne kadar düzgün biri olduğunu düşünmüştüm. Sana hayran olmuştum. Ben de cesaretine ve güzelliğine. Ama bak, bunların hepsi bir yanılsamaymış. Sonra da Meryem'e rüşvet verdiğin küpeleri görüp buradan koşarak kaçmıştın. Ya ben her şeyi hatırlıyorum. Güneş ben bunu... Ay senin fikrini hiç önemsemiyorum. Mehveş ne dedi? Meryem'in öldüğü gece evine gelmiş, sonra... Ona daha fazla para vermeyeceğini söylemiş. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Yine yalan, yine yalan, yine yalan. Peki o içki şişesi, o bardaklar? Mehveş'in içkiden haberi yok. O yapmadı. Güneş, Meryem'in ölümüne giden yolu ben düzmedim. Kendini temize çıkarmak için Mehveş'i bile aklıyorsun. Ben ikinize de inanmıyorum. Evet, şimdi biraz kendine geldiysen. Dur. Sana taksi çağıracağım, böyle gitme. Mehveş kesin yalan söylemiştir değil mi? Ya Meryem bu dünya üzerinde öldürmek isteyen kim olabilir ki başka ya? Hiç işte. Ben de yarına son evraklarımı toplayıp paramı alacağım. Prenses çok iyi haber bu. O zaman ben yavaştan galeri için yer bakmaya başlayayım Gülüm. Of böyle güzel açılışlar, kokteyller yap da şu arkadaşlar 2 event görsün, bir ferahlasın. Bir şey soracağım. Sen muhasebeye bakacak birini buldun mu? Yo, ben daha yer ve dekorasyon kısmındayım. Yavrum boş ver şimdi onları ya. En önemli şey muhasebedir böyle işlerde. Ya ben ofisten ayrılmamış olsam kızlara sorardım da... Şu an ofisten bir kişinin bile yüzünü görmek istemiyorum. Alas kapına gelene kadar. Gelemez artık. Mehveş'le konuşmasını bile anlattı. Bitti. Sarhoş muydu peki? Yok, biraz çakır keyifti. Ona önce sert bir kahve yaptım. Sonra taksi çağırdım. Sonra taksiye binene kadar da arkasından baktım. O halde göndermeye gönlün razı olmadı yani. Ne alakası var ya? Ben vatandaşlık görevimi yaptım. O halde araba falan kullanamazdı. Vatandaşlık görevleri önemli tabii. Ne kadar ayıp. Yani vatandaşlık görevi derken... Hay yani yanlış anlama da Güneş'im biraz zaaf gibi geldi bana. Yok tabii ben bilmem yani. Ben ne bilirim ki ya, Allah bilir. Arkadaşlar bakın 50 kere söyledim. Benim için Alas bundan sonra sonsuza kadar bitmiştir. Tamam mı? Ne güzel bir yaz geliyor. Bu yazın en güzel yazımız olacağına çok eminim. Setenay'ım çiçeği burnunda gelin olacaktı. Sen Alaz'la mutlu mutlu bisiklet sürecektin. Sen Yiğit'le el ele sokaklarda sekecektin. Ben de Sergen'le. Yani ne yapardık bilmiyorum ama kesin mutlu bir şeyler yapıyor olurduk ya. Güzel olacaktı. İlk ben çöktüm. Hem de 2 kere. Pis Emre. Vallahi ben Yiğit'i gördüğüm zaman tam da aradığım şey bu demiştim. Hepimiz dedik aynı şeyi. Ben artık bir daha kimseye güvenemem. Ben kimseyi beğenemem bir daha. Ben de sevemem gibi. Bende de evlilik fobisi başladı. Artık yaşlılığımızda da böyle otururuz, çekirdeğimizi çitleriz.
gelirsiniz buraya. Ben zaten belli ki yaşlarına kadar anneciğimle oturacağım. Güneş'in yaşlılığı da hiç çekilmez ha. Allah Allah ya. Yine taktınız bana. Ben kesin sevimli olurum. Olurum değil mi be? Net. Potansiyelim var yani. Sabit. Ha, güzel plan. Ben sevdim. Çayları demleriz. Dil atları böyle elden ele. Günaydın. Günaydın. Merak etme. Tekrar özür dileyip canını sıkmayacağım. Artık özür dilemekten vazgeçtim. Çünkü bir işe yaramıyor. Son bir özür ya. Ne durumdasın? Şimdi hazırladım. Şunlar var. Cihan, şu grafik sayfasını açsana. Size ıslak mendil vereyim mi? Kolunuza mürekkep bulaşmış. Mürekkep değil, geçici dönem. Ah be. Cık. İnsanın bir şuursuz anına bakıyor gerçekten değil mi? Ben de bir kez yazdırmıştım. Die for you. Koluna senin için ölürüm mü yazdırdın? O an ölebilirmişim gibi gelmişti. Ama neyse ki zaten geçici dövme. Bunlar çok uzun kalmaz. Yani hatta bunu böyle güzel böyle çitile çitile yıkayın. 2 haftaya geçer. İz bile kalmaz. Ben de öyle düşünüyorum. İzi bile kalmaz yakında. Hayatında tren yolu gibi durakları vardır. Pişmanlık durağı, affetme durağı. Tren gelir, önünüzde durur ve düdükler çalmaya başlar. 1, 2, 3. Bazen dalgınlığınıza gelir ve son düdüğü duymazsınız. Tren önünüzden geçip gider. Siz de istasyonda kaçırdığınız şansın arkasından ağlarsınız. Benim başıma gelen bu muydu şimdi? Setena ise hayallerinin peşinden trene atlamak üzereydi. Ne var ki onun bineceği trenden itilen biri vardı. Setena Hanım. Buyurun. Merhaba, Derya ben. Geçen sene bankanın kokteylinde de tanışmıştık hatırlarsanız. Kusura bakmayın ben tanıyamadım. Önemli değil. Yani aslında Emre beni sıkı sıkı tembih etti söylememem için ama ben gerçekten dayanamayacağım. Neyi söylememenize? Emre işten atıldı. Niye, ne oldu ki? Çünkü kriterleri karşılamayan, onaylamaması gereken bir kredi başvurusunu onayladı. Sizin kredi başvurunuzu. Yani ben özellikle uyardım. Sakın yapma, kötü olacak dedim ama dinlemedi. Size kaybettirdiklerinin yanında hiç önemli değilmiş. Yani ben bunu bilmeniz gerektiğini düşündüm. Benim yüzümden işinden oldu yani. Evet. İyi günler. Ben bunu teyzene vereyim. Burayı sevmedi. Datça Güneş'ine götürsün. Ne diyorsun Güneş? Ver anneciğim. Götürsün. Yazık açsın güzelim çiçek. Ya ben çiçeği demiyorum. Hadi teyzenle beraber Datça'ya gidelim. Bak hep bahçeli bir evde oturmak istemişimdir. Böyle organik sebzeler, mutlu insanlar. Ha? Çok mu gitmek istiyorsun? Evet. Benim güzelim. Tamam anneciğim. Tamam. Sen bana biraz zaman ver tamam mı? Ben bir düşüneyim. Tamam yavrum, tamam. Dur. Sabah bu zarfı Melike getirdi. Sana vermeyi unuttum. Al. Neymiş o? Bilmem, eski fotoğraflar dedi. Açmadım. Sen açar bakarsın. Bak, internetten bir poz verme hilesi öğrendim. Şöyle hafif belini dışarı çıkıyorsun, elini de beline koyuyorsun. Fıstık gibi incecik çıkıyorsun. Kızım sen zaten tığ gibisin. Aşkım hiçbir zaman çok zengin ya da çok zayıf olamazsın. Çek hadi. Ay artık böyle sıska sevmiyoruz yalnız. Kıvrımlı seviyoruz. Hadi tamam. Şöyle
Aşağıdan çekince de uzun çıkıyormuşsun, biliyor muydun? Göbekli çıkmasın. Bak. Kim? Ay çok güzel. Sosyal medyama koyarım ben bunu. Aman koy hemen. Bir şey söyleyeyim mi? Şu telefon bir kaybolsa var ya, hayatımın son 2 yılı yok. Yani her şeyim gider ha. Yedekli aşkım sende. Ya yedeklesen ne olacak? Yani baskılı fotoğraf gibi olmaz. Düşünsene, anılarına bakmak istiyorsun, telefona bakıyorsun. Ne kadar ruhsuz değil mi? Halbuki baskılı fotoğraf öyle mi? Mesela böyle canın sıkılır, sinirlenirsin, yırtıp atarsın. Özlersin, fotoğrafı öpersin. Çok başka yani. Aynen. Bakayım, çok güzel. Güneş de Datça treninin önünde duruyordu. Düdükler çalmaya başlamıştı. Ama Güneş'in son düdükten önce yapacağı bir şey vardı. Hayır, o hiçbir şeyi yarım bırakmazdı. Mehveş'i bitirmeden gitmeyecekti. Şimdi size çok ünlü bir hukuk bürosunun çok zengin avukatının karıştığı skandaldan bahsedeceğim. Her şey basit görünen bir trafik kazasıyla başladı. Sürücünün avukatı Mehveş Baydar'dı. Kazayı gören bir tanığın ifadesiyle dava sonuçlandı. Ne var ki tanık İstanbul'da olduğunu iddia ettiği anda İzmir'deydi. Ve arkadaşım bunu kanıtladı. Arkadaşım başta bunu savcılığa bildirmedi. Bu onun en büyük yanlışıydı. Gördün mü? Mehveş Hanım'a söyleyecek miyiz? Ben söylemem. Ben mi söyleyeceğim? Evet. Ne yapıyor bu manyak? Çabuk arabamı getirsinler. Mehveş Baydar arkadaşımı susturmak için para verdi. Paranın yetmediği yerde bir gece evine gitti. Ve o gece arkadaşım öldü. İntihar ettiğini söylediler ama ben buna asla inanmadım. O gece o evde neler olduğunu sadece Mehveş Baydar biliyor. Benim tek bildiğimse arkadaşımın yaptıklarından pişman olup düzeltmek istediği. Hatasını telafi etmeye çalışan biri intihar eder mi? Bunu yüz yüzeyken söyleyemeyeceğim. Benim bir kızım var. Ne diyor bu ya? Ha, Güneş her şeyi dünyaya anlatmış. Kızım ben Güneş'i söylemiyorum. Melike'nin mesajını okumadın mı? Yo. Bu ne ya? Kızım ben cümle bile kuramıyorum şu an. Melike'nin bir kızı varsa niye yanında değil? Ay dur ben arayacağım. Melike ne demek bu? Kızım cevap versene. Yanlışlıkla başkasının mesajını mı kopyaladın? Melike hadi. Kesin öyle oldu. Melike, Melike neredesin? O yazdıklarını hemen sileceksin. Duydun mu beni? Yok ya. Bu yaptığın iftira atmak. Duydun mu beni? Dava edeceğim seni. Süründüreceğim. Ay, ne istiyorsan onu yap. Elinden geleni ardına koyma. Müvekkillerim arıyor çıldırmış gibi. Beni hapse attıramadın. Böyle çirkin oyunlarla bitirebileceğini falan mı zannediyorsun? Eminim bir gün o da olacak. Eninde sonunda hapse gireceksin. Güneş, ben Meryem'i öldürmedim. Anladın mı? Eğer gerçekten cinayete kurban gittiyse gerçek katil şu an elini kolunu sallaya sallaya dolanıyor dışarıda. Arkadaşının katilini yutmasına sen sebep oluyorsun. Sen. Güneş! Güneş!
Emre.